Uzman öğretmenlik eğitim programının tamamını özet halinde anlatmaya başlıyorum. Farklılaştırılmış öğretim. Bireysel farklılıkların öneminin artması sonucu bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama stratejisi, bir organizasyon stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli olarak ifade edilmektedir. Farklılaştırılmış öğretimin dayanak noktası ise Piaget'in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky'ın yakınsal gelişim alanına ve Gardner'ın çoklu zeka kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme stillerine dayanmaktadır. Vygotsky'ın sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkeleri. 3 aşamaya ayrılıyor. 1. Öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler önem taşımaktadır. 2. Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine, öğretmen, koç veya akıl hocası ihtiyacı bulunmaktadır. 3. Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili bir şekilde öğrenirler. Gardner'a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler. Gardner'ın çoklu zeka teorisinden hem de Bloom'un taksonomisinden ilham almaktadır. Bloom'un taksonomisi hatırlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi düşünme becerilerini ele alır. Öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemektedir. Ayrıca Tomlinson, öğrenme deneyimini sosyal ve işbirlikçi bir süreç olarak görmektedir. Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler. İstasyonlar, merkezler, öğrenme ajandaları, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmesi, katlı öğretim, grup araştırmaları. Değerlendirme teknikleri. Öğretim öncesinde köşe kapmaca, kutu yapma, evet hayır kartları. Öğretim sürecinde parmakla işaretleme, yumruk yapma, gerçekle yüzleşme. Öğretim sonrasında sarmal oluşturma, simit tekniği, konuşma halkası, döngüsel yansıma, portfolyo. Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenler çeşitli mesajlar verir. Bu mesajlar davet, yatırım, kalıcılık, fırsat ve düşünmedir. Öğrencinin korku, stres gibi faktörleri öğrenmeyi büyük oranda etkiler. Farklılaştırılmış öğretimde ödül ve cezanın işlevsel alternatifleri. 1. Tehdidi ortadan kaldırmak. 2. Güçlü bir olumlu iklim yaratmak. 3. Geri bildirimi artırmak. 4. Hedefleri belirlemek. 5. Olumlu duyguları harekete geçirmek ve bunlara ilgi uyandırmaktır. Farklılaştırılmış öğretimde öğrenciler risk alma ve kendini ifade etme açısından sınıfta kendilerini güvende hissetmeleri son derece önemlidir. Veri toplamak için biçimlendirici değerlendirme stratejisi belirlenir. Kazanımlara ulaşıldığını kontrol etmek için açık bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu biçimlendirici ön değerlendirme ünitelerden 1-2 hafta önce yapılabilir. Eğitim programının temel sorunları üzerine değinen ve bu konuyla ilgili ilk kitabı çıkaran Babbitt'tir. Ayrıca English, Posner, Ornstein ve Hankis eğitim programı tanımlamıştır. Program türleri resmi program, uygulamadaki program, test edilen program, örtük program, ihmal edilen program, ekstra program, desteklenen program, önerilen program ve karşıt program. Burada bir dipnot belirtmek istiyorum. Bu program türlerinin tamamını detaylı video anlatım derslerinde ele alıyoruz. Program değerlendirme yaklaşımları ise hedefe dayalı değerlendirme, yönetime dayalı değerlendirme, uzman odaklı değerlendirme, tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme, katılımcı odaklı değerlendirme. Kavram geliştirme sürecinde 5 tane yaklaşım var. Bunlar genelleme, ayrım, tümevarım, tanımlama, tümden gelim. Kavram öğrenmede öğrenme kuram ve yaklaşımlarında öne çıkan iki isim var. Bilişsel yaklaşımlar Jean Piaget, yapılandırıcı yaklaşım David Ausubel. Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenmenin bir bilgi yığını şeklinde değil, bir örüntü olduğunu, bilginin yapı taşları inşa edildiğini,
Bu öğrenme yaklaşımında bireyin buluş yoluyla örnekler üzerinden bir bütüne varmasını Brunner ifade etmiştir. Kavram öğretmeninde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlara şu örnekleri verebiliriz. Kavram haritaları, zihin haritaları, kavram karikatürleri, metaforlar ve analojiler, 2-3 aşamalı testler. Akran öğretimi kısaca, öğrencilerin kendi yaş grubundan birbirlerini çok daha iyi anlayan akranlarının desteğinde olan bir süreçtir. Okul dışı öğrenme 3'e ayırabiliriz. Formal öğrenme, yani öğretmen liderliğinde, non-formal öğrenme, öğretmen ve rehber öğretmen liderliğinde, informal öğrenme, öğreninin öncülüğünde. Etkili geri bildirim sürecinde Web 2 araçları, Kahoot, Formative, Socrative, Edmodo, Google Drive. Burada da bir dipnottan bahsetmek istiyorum. Bunları da ayrı ayrı kavram haritaları serisinde inceledik. Bu çalışmalarımın tamamına Instagram, Telegram ve çeşitli sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Öğrenme stratejilerinde yine 3 kategoride ele alabiliriz. Bilişsel stratejiler, üst bilişsel stratejiler, sosyal ve duyusal stratejiler. Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler. 1. Türe özgü hazır oluş. 2. Olgunlaşma. 3. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı. 4. Eski yaşantıların aktarılması. 5. Güdü. 6. Dikkat. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemleriyle ilgili faktörler. Öğrenmeye ayrılan zaman, öğrenilen konunun yapısı, öğrencinin aktif katılımı ve geri bildirim. Öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörler. Algısal ayırt edilebilirlik, anlamsal çağrışım, kavramsal gruplandırma. Öğretim stratejileri. Sunuş yoluyla öğretim Ausubel, buluş yoluyla öğretim Brunner, araştırma inceleme yoluyla öğretim John Dewey, tam öğrenme stratejisi Bloom, eğitimde güncel yaklaşımlar yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, proje tabanlı öğretim yaklaşımı John Dewey, Kilpatrick ve Brunner, probleme dayalı öğrenme yaklaşımı yine John Dewey, beyin temelli öğrenme Kane, yani bir diğer ifadeyle nörofizyolojik kuram, harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme yaklaşımı yine John Dewey ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı. Evet, öğretim ilkeleri konusu var. Hedefe uygunluk ilkesi, öğrenciye görelik ilkesi, öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi, hayatilik ilkesi, transfer ilkesi, yaparak yaşayarak öğrenme, ekonomiklik ilkesi, aktüalite, açıklık, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, basitten karmaşa, bütünlük, anlamlılık, tümden gelim ve sosyallik ilkesi. Evet, eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirmenin yeri 3 hedefimiz var. Uzak hedefler, bunlar devletin hedefleri, genel hedefler, kurumların hedefleri ve özel hedefler, dersin hedefleri. Ölçme türleri de 3'e ayrılıyor. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, türetilmiş ölçme. Ölçüt türleri mutlak ölçüt, yani bir kriter referanslı ölçüt, bağıl ölçüt, norm referanslı ölçüt. Bağıl ölçüt rekabetçi durumlarda kullanılıyor. Bunlara 2 örnek verelim. Selim ... Fen Lisesi'ne yerleştirilmiştir. Bu bir bağıl değerlendirme. Güzin lisans programları için tercih yapabilecektir. Bu da mutlak bir değerlendirme. Bir de amaca göre değerlendirme türleri var. Tanımaya, yerleştirmeye yönelik değerlendirme. Bunda amaç not vermek değil. Biçimlendirme, yetiştirmeye yönelik değerlendirme. Amaç yine not vermek değil. Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme. Burada amaç not vermek. Rehberlik amaçlı değerlendirme ve program değerlendirme. Hata türleri var. Sabit hata her ölçme işlemine aynı oranda karışıyor. Sistematik hata koşullara göre değişiyor. Tesadüfi hata ise rastlantısal olarak meydana geliyor.
Geçerlilik sorgulama yöntemleri 5'e ayrılıyor. Kapsam geçerliliği, ölçüt dayanıklı geçerlilik, yordama geçerliliği, zamandaş geçerlilik ve yapı geçerliliği. Güvenilirlik içinde 4 ayrı değerlendirme yönteminden bahsedebiliriz. 1. Test, tekrar test yöntemi. 2. Test yaralama. 3. Kuder, Richardson 20 ve 21 yöntemleri. 4. Cronbach alfa yöntemi. Test geliştirme ve soru türleri. Geleneksel yöntemler ve destekleyici yöntemler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Geleneksel yöntemlere yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli, cümle tamamlama, kısa cevaplı, eşleştirme diyebiliriz. Destekleyici yöntemleri ise portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem formu, kontrol listesi ve derecelendirme ölçeğini örnek verebiliriz. Eğitim izleme araştırmalarında 3 başlıkta inceleyebiliriz. Bunlar PISA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü yani OECD tarafından geliştirilen ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. TIMSS ise Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından geliştirilmekte ve 4 yıllık periyotlarla uygulanmakta. PEARLS yine EIA tarafından 5 yıllık periyotlarla gerçekleştirilen bir izleme çalışmasıdır. Özel eğitim ve rehberlik konusunda Jean-Jacques Rousseau karşımıza bir dipnot olarak çıksın. Jean-Jacques Rousseau, konu merkezli eğitim anlayışı yerine öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının kullanılması gerektiğini öne sürüyor. Ve rehberlik yaklaşım modelleri var. Bunlar Parsons modeli, mesleki seçim sürecine yardımcı oluyor. Özellik faktör modeli, öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini, tanınmasını gerektirir. Rehberliği eğitim süreciyle karşılaştıran model. Yani rehberliği diğer konular gibi eğitim sürecinde öğretilecek bir konu olarak görüyor. Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak gören model ise rehberliğin kişilerin karar aşamasında yararlanacağı bir hizmet olarak görüyor. Gelişimsel yani kapsamlı rehberlik modeli ise şu anki en güncel model, gelişim süreklidir tezini savunuyor. Rehberliğin tarihçesini kısaca özetlemek gerekiyorsa 1900-1920 yılları arası mesleki seçimi ve işe yerleştirmeyi ele alıyor. 1930-1960 sürecinde okula uyum çalışmaları var. 1960'tan sonra günümüze kadar da kişisel gelişim ağırlıklı olarak ilerliyor. Rehberlik hizmetleri ve işlevleri konusunda ise psikolojik danışma, oryantasyon, yöneltme ve yerleştirme, izleme, müşavirlik, araştırma ve değerlendirme, çevre ve veli ile ilişkiler işlevlerini görüyoruz. PDR modellerinde 4 ana başlık görüyoruz. Hizmet modeli, süreç modeli, görevler modeli, kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları modeli. Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu. Evet, müdür, psikolojik danışman, her sınıf düzeyinde birer sınıf rehber öğretmeni, ödül ve disiplin kurulu temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisi, okulda psikolojik danışman yoksa rehberlik araştırma merkezinden tabi destek isteniyor. Bildirim yükümlülüğü konusu var. Yani ihmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak bir takım yerler var. İl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü 155 ihbaratta, İl İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 ihbar hattı. Rehber öğretmen, psikolojik danışmanın görevleri, gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetleri olarak ele alabiliriz. Sınıf rehberlik programının gelişim alanları ise akademik gelişim alanı amaçları, kariyer gelişim alanı amaçları, sosyal duygusal gelişim alanı amaçları. Evet, bir bireyin tanınması için gerekli özellikler: sağlık durumu, yetenekler, ilgileri, akademik başarısı, kişilik, benlik tasarımı ve değerler, çevre ile ilgili bilgiler. Ebeveynlik tarzları ise demokratik anne baba, otoriter anne baba, izin verici anne baba ve ihmalkar anne baba. Web geliştirme birimini inceleyelim.
okul müdürü başkanlığında rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, öğrencinin velisi ve öğrencinin kendisi bulunuyor. Bireyselleştirilmiş eğitim planı yani BEP içerisinde yer alması gereken ögeler, öğrencinin demografik özelliklerinin tanımı, öğrencinin eğitsel performans düzeyinin tanımı, uzun dönemli ya da yıllık hedefler, kısa dönemli hedefler, öğretim yöntemleri ve materyaller, amaçlara ulaşmak için gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri, uygun değerlendirme yöntemleri ve ölçütler ve ek hizmetler. BEP düzenlemeleri ise fiziksel düzenlemeler, sürece yönelik düzenlemeler, sınıf iklimine yönelik düzenlemeler, öğretimsel düzenlemeler ve işleyişle ilgili düzenlemeler olarak ele alınıyor. Özel yeteneklilerin eğitim metotları ise 3'e ayrılıyor. Gruplama, zenginleştirme, hızlandırma. Özel yetenek kuramları ise üçlü halka kuramı, Renzulli, yani yetenek, yaratıcılık ve motivasyondan oluşuyor. Beşgen kuramı, Sternberg ve Jung tarafından. Bu da mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik ve değerden oluşuyor. Bulanık kuram Sack tarafından oluşturuluyor. Bu da yine bellek, muhakeme, ilgi ve benliği içeriyor. Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı Gani tarafından öğrenme, uygulama, katalizörler ve şans olarak ele alınıyor. Bireysel zeka testleri ASIS Anadolu SAG zeka ölçeği, Stanford Binet zeka testi, Wechsler çocuklar için zeka ölçeği. Evet, özel yeteneklilere eğitim veren kurumlar, fen liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, konservatuvarlar. Bilsem ve üniversite tabanlı program ÜYİP'in özel yeteneklilere eğitim veren okul sonrası uygulamalar olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ar-Ge çalışmaları, birinci ders araştırma ve araştırma süreci, araştırma fikri, araştırma konusu, araştırma problemi, alan yazın yani literatür taraması, burada birincil kaynaklara ulaşmak hedef. İkinci ders araştırma probleminin tanımlanması, değişken tanımlama, nitel ve nicel değişken, sürekli ve süreksiz değişken, bağımlı ve bağımsız değişken, hipotez oluşturma ve araştırmanın sınırlılıkları. Üçüncü ders yaratıcı problem bulma. Bu da 5 aşamadan oluşuyor. Problemi keşfetme, problem formülasyonu, problem oluşturma, problem betimleme, problemi tanımlama. Örnekleme yöntemleri ise 4. dersimiz. Seçkisiz örnekleme yöntemleri, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri. 5. dersimiz nicel araştırmalar. 6. dersimiz nitel araştırmalar. Nitel araştırmaları da özet olarak ele alırsak doğal ortamda çalışılır, verilere doğrudan kaynağından ulaşılır. Etkili arama stratejileri ise arama motorları, portal ve bilimsel dizinlerdir. Diğer Ar-Ge çalışmalarına örnek olarak karma araştırmalar, verilerin toplanması, bilimsel raporun bölümleri, yazım kuralları, kaynak gösterimi, girişimcilik ve yenilikçilik, proje yönetimi, çevrimiçi proje yönetim araçları, TÜBİTAK destekleri, Avrupa Birliği destekleri, fikri ve sınai haklar. Burada ARBİS'i unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. Yaratıcı problem çözmede önemli isimler: Isaacson, T.R. Ise çalışması ve Ed Sikifus, ISIT çalışması olarak ele alabiliriz. ISIT, T.R. Ise'ın teknolojiye uyarlanmış versiyonudur. Kapsayıcı eğitim, her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir anlayıştır. Özetle tüm öğrencilerin öğretmeni olmak ile ilgilidir. Kapsayıcı eğitim tanımlamaları yapanlar Ballard,
Kurt Gross, Hodgkinson ve Graham. Kapsayıcı eğitimin yararları, aynı ortamda eğitime devam eden, hem gelişimsel yetersizliği olan çocuklar hem de tipik gelişim gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemekte, akran etkileşim ortamına katkı sağlamaktadır. Çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara yer verir. Yine kapsayıcı eğitimde normal çocuk yerine tipik gelişim gösteren çocuk gibi ifadelere önem verilir. Evet, kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası düzenlemeleri 4 kategoride ele alıyoruz. 1948 ve sonrası süreç, insan hakları temelli süreç. 1990 ve sonrası süreç, özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç. 2000 ve sonrası dezavantajlı gruplara yönelik süreç. 2005 ve sonrası eğitim sistemlerinin dönüşümü olarak ele alabiliriz. Kapsayıcı eğitimde sınıf düzenlemeleri, erişim, katılım ve destek. Yani erişim, sınıfın her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması. Katılım, her öğrencinin oyun ve etkinliklere katılım göstermesi. Destek ise okulda kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemlerinin bulunması. Yine kapsayıcı eğitimde öğrenme içeriğinin farklılaştırılması için çocukların tercihleri, etkinlikleri basitleştirme ve etkinlikleri çeşitlendirmeye dikkate alınır. Burada öğrenme sözleşmesi kavramı önemli. Öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Kapsayıcı eğitimdeki destek piramidi ise genel destek tüm öğrencilere yapılır. Özel destek BEP düzeyi hafif ve orta olan öğrencilere, yoğun destek ise BEP'i ağır ve ağır yetersizliği olan öğrencilere yapılır. Kapsayıcı eğitimde değerlendirme, uzun soruların yer almaması gerekiyor. Farklı türde soruların olması gerekiyor. Örneğin doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma ve benzeri. Sınavlarda ihtiyacı olanlara ek süre verilmesi gerekiyor. Kapsayıcı eğitimdeki paydaşlar, öğretmenler, aileler, okul yöneticileri, sivil toplum kuruluşları. Kapsayıcı eğitimle ilgili pratik öneriler, ortak karar verme süreçleri oluşturma, topluluk ve kimlik oluşturma, ailenin rolünü tanıma, aile ile etkin katılım ve iletişim, evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme, okul dışında da işbirliği yapma, okul-aile işbirliğini değerlendirme. Evet, mikro, mezo ve makro düzey kavramlarını öğreneceğiz. Mikro düzeyde öğretmen sınıf içinde kritik rolde, mezo düzeyde okul kültürü ve yapısı çok önemli, makro düzeyde ise kapsayıcılığa yönelik politikalar aklımıza gelmeli. Öğrenimi çeşitlendirme, motivasyon, kültür, mültecilik, iletişim ve sosyal uyum kapsayıcı eğitimdeki tutum ve değerlerdir. Dezavantajlı gruplara yönelik bazı kavramlar var. Bunlar ön yargı, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık ve pozitif ayrımcılık. Eğitim ortamlarında bazı ayrımcılık kavramları var yine. Bunlar damgalama, kalıp yargı, ötekileştirme ve sosyal dışlama. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri içerisinde 11 yeterlilik ve 65 gösterge belirlenerek yetkin bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler ile yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi 2011 yılında öğretmen yetiştirme sürecinde esas alınarak yetkinlikler tanımlanmıştır. Öğretmenlerin verdikleri kararların farkına varmalarını sağlayacak en etkili araçlardan birisi öz değerlendirme rubrikleridir. Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planında özel gereksinimli öğrenciler, 2015-2019 stratejik planında yönetici ve öğretmenler, 2023 eğitim vizyon belgesinde ise eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı benimsemiştir. Kaliteli kapsayıcı eğitimin bileşenleri ise erişim yani ortam ve materyaller, katılım yani etkileşim, sosyal ilişkiler, destek, öğretmenler, aileler ve karar vericiler olarak ele alınıyor. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği.
Aritide hidroklimatolojik kuraklıktır. Kuraklık ise doğal su varlığı yoksunluğudur. Levha tektoniği kuramına göre litosfer, astenosfer üzerinde hareket eden çok sayıda levhaya ayrılır. Atmosfer sisteminin enerji dengesindeki herhangi bir değişiklik ise ışınımsal zorlanma olarak adlandırılır. Sera etkisi, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınması, küresel ısınma, yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanabilir. BMİDCS, Paris Antlaşması'nın küresel ısınma hedeflerini tutturmak, iklim değişikliği savaşımı eylem ve politikasıdır. İklim değişikliği diplomasisi ise bilim, teknoloji, coğrafi temsil, politik süreçler, yasalar, çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, sera gazı salınımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma girişiminin en önemlisi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi oldu. 1992'de imzaya açılıp 2 yıl sonra yürürlüğe girdi. Türkiye 1992'de ek 2'ye katıldı. 2004 yılında ek 1 ülkesi olarak taraf olmuştur. Kyoto Protokolü, küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri Kyoto Protokolü düzenlemektedir. Yasal kuralları 2001'de kabul edilen Bonn Anlaşması ile çizildi. Türkiye ise Kyoto Protokolü'ne 2009 yılında katıldı. Çevre eğitimi ve iklim değişikliğine devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 10 Kasım 2021 tarihinde Paris Antlaşması'na resmi olarak taraf oldu. Glasgow İklim Paktı, Paris İklim Antlaşması hedeflerine bağlılığı tekrar vurgulayan uluslararası bir anlaşmadır. Glasgow Antlaşması, Paris Antlaşması'nın 1,5 ila 2 santigrat derece küresel ısınma hedeflerine ulaşılması gibi bazı büyük beklentileri de üretti. İklim değişikliğinden etkilenebilirlik. Bir topluluğun iklim değişiklik stresinden etkilenme, iklim değişikliklerine uyum düzeyi ya da uyum kapasitesi arasındaki ilişkidir. Ekosistemlerin ve insanların etkilenebilirliği, geleceğe uyum seçenekleri ve fizibiliteleri, iklim direngen kalkınma, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması. WWF Türkiye tarafından yayımlanan İklim Çözümleri 2050 Türkiye Vizyonu adlı rapor, 2020-2025 yılları itibariyle enerji verimliliği sayesinde enerjiye tahmini talebin yılda %39 oranında azaltılabileceğini ifade etmektedir. Yeşil çatı kavramı, konutlar, apartmanlar, gökdelenler, AVM'ler gibi binaların çatı ve duvarlarından yararlanma yaklaşımıdır. Örnek, 11 katlı bir binanın tepesinde sebze yetiştiren 0,6 hektarlık bir çatı çiftliğini verebiliriz. Yeşil çatıların başlıca çevresel işlev ve yararları, kentin havasını soğutması, enerji ve sağlık bakım maliyetlerini azaltması, kentsel selleri önlemesi, suyu süzmesi, gıda güvenliğini geliştirmesi, sosyal uyum ve savunuculuğu sağlaması. Kelvin döngüsü, organizmaların havadaki CO2'den enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde programlamadır. 1983'te Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca hazırlanan Brundtland raporunda tanımlanmıştır. 1992 Rio Konferansı'nda 178'den fazla ülke gündem 21'i kabul etmiştir. 2000 yılında toplanan 1000 yıl zirvesinde ilan edilen Birleşmiş Milletler 1000 yıl kalkınma hedeflerinin temel amacı aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak olmuştur. 2012 yılında Rio +20 zirvesinde 2030 yılına kadar yoksulluğun sona erdirilmesi hedeflenmiştir. 2021-2030 dönemini Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı olarak ilan edilmiştir. Johan Rockström öncülüğünde bir grup bilim insanının 2009 yılında yayımladığı
Gezegenin Sınırları İnsanlık için Güvenlik Alanı Araştırmak isimli bilimsel makale, gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşik belirlemiştir. Sosyal etkileşim ve iletişim. İletişimin ögeleri. İletişimin kaynak, hedef, mesaj ileti ve kanal olmak üzere 4 ögesi vardır. İletişim süreçleri, kodlama, kod açma ve yorumlama, geri bildirim ve gürültü iletişim süreçlerini oluşturur. Dinleme alanları işlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak üzere 3 boyutta incelenmektedir. Etkili iletişim becerilerine bakalım. Ego geliştirici dil, bireyin olumlu özelliklerine vurgu yapılıyor. Etkin katılımlı dinleme, bireyin mesajına yeterli motivasyonla katılma. Kendini tanıma, kendini açma, bireyin kendi iradesiyle kendini açması. Empati, kendini karşıdaki kişinin yerine koyma. Sen dili suçlayıcı, yargılayıcı iken ben dili sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar. Yorum içermez. Sinergoloji kavramı ise sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir. İletişim engelleri ise fiziksel ve teknik engeller, sosyal ve psikolojik engeller ve örgütsel engeller olarak 3'e ayrılır. Ekolojik sistem yaklaşımı. İnsan davranışına etki eden iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimleri üzerinde durur. Ludwig von Bertalanffy genel sistem yaklaşımına dayanır. Toplumsal değişimler karşısında ayakta kalmak isteyen değişime açık olmalıdır. Mikrosistem şu anki ortam, yani ev, okul, iş yeri. Mezosistem komşuluk ve toplum. Egzosistem kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar. Makrosistem siyasal ideolojiler, baskın inançlar. Kronosistem ise yaşanan zaman dilimini ifade etmektedir. Örneğin savaşlarda ve ekonomik kriz dönemlerinde suç davranışlarında artış olması. Joseph Loft ve Harrington Ingham, Johari penceresi modelini geliştirerek kişilerin kendilerini tanımalarını sağlamış, başkaları tarafından nasıl görüldükleri tanımlanabilir hale gelmiştir bu model sayesinde. Johari penceresinde bulunan 4 alan, açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alan. Dijital yetkinlik, iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme için bilgi ve iletişim teknolojilerinin eleştirel ve yaratıcı kullanımı burada karşımıza çıkıyor ve bir takım tanımlarımız var. Dijital beceri, günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Dijitalleşme, bankacılık işlemleri, öğrenci akademik başarı takibi, vergi ve yasal süreçler. Dijital dönüşüm örneğine e-devleti verebiliriz. İSTE standardına ise öğretmenlerin öğrencilerine olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları için ilham vermelerini ifade edebiliriz. Dijital vatandaşlık ise teknoloji kullanımına ilişkin davranış normlarını oluşturur. Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm 4. sanayi devrimi olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde bu yeni dönemde sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmıştır. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ana bileşenleri yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapıdan oluşur. 2021 yılında TEDMEN bir rapor hazırlayarak öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesinin oluşturulması sürecine yönelik öneriler geliştirmiştir. 2021-2027 Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı ise Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir bir şekilde uyarlanmasıdır. 4 adet sanayi devrimi var. Birinci sanayi devriminde buhar gücü ile üretim teknolojisi ön plandayken, ikinci sanayi devriminde içten yanmalı motor ve elektrik teknolojileri ile üretim, üçüncü sanayi devriminde bilişim teknolojileri ile verimli üretim, dördüncü sanayi devriminde ise otonom sistemler ile üretim kavramları ön plana çıkmıştır.
21. yüzyıl becerileri deyince Freire aklımıza gelmeli. Eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, teknoloji okuryazarlığı, sürekli öğrenme ve gelişim ve yenilikçilik olarak bu becerileri ele alabiliriz. Gelecek için 5 zihin için ise Gardner'ı unutmamamız gerekiyor. Alan bilgisinde zihin, sentezleyen zihin, yaratıcı zihin, saygı duyan zihin ve etik zihin. UNESCO öğretmen yeterliliklerini geliştirme değerleri ise temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insani becerileri kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma olarak ifade edilebilir. Dijital yeterlilikler çerçeveleri. Güncel bilişim teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak amaçları gerçekleştirecek beceri çalışmalarından en çok bilinenleri GISC, DICCAMP-EDU ve UNESCO öğretmen yeterlilikleri çerçeveleridir. Bunlar en çok ele alınan öğretmen teknoloji yeterlilik çerçeveleridir. GISC yani Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi. Sadece öğretmenlik mesleği özelinde değil, farklı mesleklerde çalışan tüm bireylerin sahip olması gereken dijital yeterlilikleri açıklamıştır. Bilgi, veri ve medya okuryazarlıkları, dijital üretim, iletişim, işbirliği ve katılım, dijital öğrenme ve gelişim, dijital kimlik ve iyi oluş bu komitenin çalışma alanlarını oluşturuyor. Teknolojik pedagojik alan bilgisi çerçevesi. Schulman, pedagojik alan bilgisi modeli ile içerik ve pedagoji arasındaki yapay ayrımın üstesinden gelmeyi amaçlamış ve öğretmen eğitimine dikkat çekmiştir. Kohler ve Mishra'ya göre alan, pedagoji ve teknoloji, teknolojik pedagojik alan bilgisi çerçevesinin özünü oluşturur. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlilik çerçevesi. Fallon bu modeli TPAB ile uyumlu hale getirmiş, yani bir önceki yeterlilik çerçevesiyle. Bu modelin çerçevesi ise öğretim programı yeterlilikleri, bireysel etik yeterlilikler, bireysel mesleki yeterlilikler, bireysel etik ve bireysel mesleki yeterliliklerin bütünleştirilmesi olarak ifade edebiliriz. DICCAMP-EDU, eğitimcilerin dijital yeterlilikleri için Avrupa çerçevesi, öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterliliği tanımlar. UNESCO öğretmen dijital yeterlilikleri çerçevesi ise öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlilikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlilik olarak organize edilmiştir. Evet, tüm bu öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlilikler çerçevelerinin ortak bileşenleri, öğretim hedefleri, müfredat, öğretim yöntemleri, öğrenme ortamları, ölçme ve değerlendirme ve mesleki gelişim. Bilişim teknolojilerinde 2 anahtar değişim var. Donanım kapasitesindeki artış hızı ve veri hacmindeki artış hızı. Mobil öğrenme kavramı ise öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modelidir. Karma yani hibrit öğrenme, yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır. Ve gelişen teknolojiler 5 nitelik ile tanımlanır. Bunlar radikal yenilik, hızlı büyüme, tutarlılık, belirgin etki ve belirsizlik yani muğlaklık. Gelişen teknolojiler ve mevcut yakın gelecekteki teknolojik eğilimler. Bunlara örnekler verecek olursak, mobil ve bulut teknolojileri, veri bilimi, yapay zeka, finans teknolojileri ve blok zincir, otonom araçlar ve taşıma sistemleri, nesnelerin interneti, ileri imalat teknolojileri, sosyal ağlar, sosyal medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, iş zekası. Öğretim için yetkinliklerle ilişkilendirilmiş dijital teknolojiler ise görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmek, etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek,
öğrenme ortamları geliştirebilmek, işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını etkin olarak kullanabilmek, dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek, uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek, açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek, bilişim teknolojileriyle tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek, veri toplama, elde etme, analiz araçlarını kullanabilmek, büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmek, bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemlerini uygulayabilmek, insan bilgisayar etkileşimi ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek. Peki, dijital yeterlilikleri kazandırmak için okul düzeyindeki gereksinimler nelerdir? Altyapı gereksinimleri, teknik destek, müfredat, öğretmen eğitimi, öğretim yönetim sistemleri, idari inisiyatif ve araştırmalara destek, eğitim bilişim ağı yani EBA. Güvenli okulların bazı özellikleri: etkili okul yöneticiliği ve liderliği, okulu oluşturan mekanların kontrolü, güven hissi, saygı, samimiyet, fiziksel zarar, gözdağı, zorbalık ve tacizin bulunmaması, alay, nefret dili ve sosyal dışlanmadan uzak olma, çatışma riskinden uzak olma, doğal afetlerden uzak olma, sorumluluk duygusunu geliştirme, ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme, eşit muamele, akademik başarıya odaklanma, veliler ve toplumla iyi ilişkiler içinde olma, ifade özgürlüğünü destekleme, güvenlik problemlerini açıkça tartışma, iletişim, empati kültürünü geliştirme, güvenliği tehdit eden davranışları ödüllendirmeme ve görmezlikten gelmeme, kolluk güçleriyle işbirliği, her türlü bağımlılıkla mücadele, göçmen çocukların problemlerini yönetebilme, krize hazırlık ve krize müdahale planlarına sahip olma şeklinde ele alabiliriz. Siber zorbalık ve siber mağduriyet. Zorbalık, yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Siber zorbalık ise bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve taciz etmesidir. Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanındığı ve bu da kaygıyı arttırdığından dolayı çocuklar genellikle siber zorbalığı tercih etmektedir. Siber zorbalığın önlenmesi için ülkemizde yapılan çalışmalar grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı önleyici programlardır. Bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı. Shibaro, Riggs ve Lanier, dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına ya da rehber öğretmenlere yönelik bir model önermiştir. Bu model, profesyonel gelişim, tüm okul çapında eğitim, aile ve toplum eğitimi, öğrenci değerlendirilmesi, önleyici çalışmalar ve kaynaklar olarak ele alınır. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü Eğitim ve Güvenlik Projesi'nde güvenli eğitim iletişimi kavramı geliştirilmiştir. Güvenli eğitim iletişimi, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır. Yabancıların eğitimi ve eğitim güvenliği. Farklılıklarla farkındalık. İletişim sağlarken karşımızdaki bireyde ne görmekteyiz ve bunun nedeni nedir? Veya karşımızdaki vatandaş hangi kültürün ürünüdür şeklinde düşünmektir. Hofstede, kültürel boyutlar kuramıyla farklı kültürleri 6 farklı boyuttan inceleyerek kültürlerin örtüşen ve birbirinden farklı taraflarını ortaya koymuştur. Altın üçgen olarak nitelenen aile, okul ve sosyal çevre üçlüsü arasındaki sağlıklı iletişimin eğitim süresince gerçekleşmesi gerekmektedir. Oyun bağımlılığı. Her oyun bağımlılık yapmaz. Her oyun zararlı olmaz ve sağlıksız da değildir. Bireylerin yaşamlarında eğlence, rahatlama ve hatta sosyalleşme sağlayan oyunlar da vardır. Oyun bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü uluslararası sağlık problemlerine ilişkin hastalıkları sınıflama tarafından hastalık olarak tanımlanmaktadır.
Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın olumlu aşamaları şunlardır. Başlama isteği, ilginin artması, düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip olması ve oyun bağımlılığının oluşması. Güvenli okullar için olumlu sonuçlar sağlayan okul temelli programların en önemlilerinden birinin sosyal duygusal öğrenme olduğu görülmektedir. Kısaca SDÖ için 5 temel sosyal ve duygusal beceri kategorisi vardır. 1. Öz farkındalık, 2. Öz yönetim, 3. Sosyal farkındalık, 4. İletişim becerileri, 5. Sorumlu karar verme. Ve zor kişiliklerle iletişim konusu. İnaktif kişilik, aşırı uyum davranışı sergilerler. Reaktif kişiler, her görüş, düşünce veya öneriye spontane karşı çıkar ve muhalefet ederler. Proaktif kişilik ise en sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir. Proaktif kişi hem sorgular hem de çözüm önerir. Burada iki kavram daha karşımıza çıkıyor. Sislendirme kavramı, karşımızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerimizle kısaca özetlemektir. Kırık plak yöntemi ise zor kişiye kendisine duyduğumuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlamaktır. Örnek olarak söylediklerini duydum. Evet arkadaşlar, uzman öğretmenlik kısa kısa notlar serisi olarak değerlediğim çalışmayı video anlatım şeklinde sizlere sundum. Elbette ki bu 180 saatlik uzman öğretmenlik programının kısa bir özetidir. Detaylı olarak çalışmak isteyenler ekstra farklı çalışmalar yapabilir. Ben bu çalışma ile size en azından bu uzun videolara genel bir bakış açısı kazandırmak istedim. Detaylı olarak çalışmak isteyenler konuyla ilgili çalışmalarımı takip etmeye devam edebilir. Kavram haritaları çalışmaları yapıyorum. Geniş özet çalışmaları yapıyorum. Test soruları hazırlıyorum. Ve bu çalışmalarımı takip ederek kendinizi biraz daha hazırlıklı hale getirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.